Herkese tekrardan merhabalar. Ben Huri. Huri ve Tek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Muhteşem bir tarif ile geldim. Tarifimize ilk olarak hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 1 paket yaş maya, 1 su bardağı süt, 2 su bardağı suyu ılıtarak mayanın üzerine ekleyelim. 2 tatlı kaşığı toz şeker. Maya eridikten sonra bir miktar üzerine un ilavesi yapalım ve karıştıralım. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Kalan unu azar azar ekleyelim. İki tatlı kaşığı tuz, 1 adet tam yumurta. Toplamda 8 su bardağına yakın un kullandım. Unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Evet, hamuru toparladıktan sonra tezgah üzerine alıyorum. Şöyle 1-2 dakika yoğurmaya devam ediyorum. Yoğurduğum kaba tekrardan alarak kendi halinde mayalanmaya bırakalım. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, hamurum güzel bir şekilde mayalandı. Tezgah üzerine alarak tekrardan yoğuruyorum. Hamuru 10 eşit beze olacak şekilde portakal büyüklüğünde keselim. Evet, kestiğimiz bezeleri yuvarlayalım. Bezelediğimiz hamurları oklava yardımıyla açalım. Evet, hamur çok yumuşak olduğu için biraz yapışmalar oluyor. Bu büyüklük yeterli olacaktır. Toplamda 125 gram tereyağını erittim. Yufkanın üzerine her tarafına gelecek şekilde bir miktar sürelim. Kare olacak şekilde katlayalım ve kenarda biraz dinlenmeyi bırakalım. Bu aşamadan sonra da diğer bezeleri aynı işlemleri yapmaya devam edelim.
Evet, yufkamı açtım, her tarafına gelecek şekilde yağı sürüyorum ve kare şeklinde katlıyorum. Evet, son yufkamı da açtım. Kalan yağın hepsini üzerine gezdiriyorum. Her tarafına sürdükten sonra katlıyorum. İlk açtığım hamuru uzun bir şekilde tekrardan açarak büyütüyorum. İç harcının bir kenarına koyalım ve rulo sararak kapatalım. Bir adet kuru soğanı kavurduktan sonra bir bağ doğranmış pazıyla birlikte kavurdum ve tuz ve baharat ile iç harcımı hazırladım. Kalan hamurları da aynı şekilde büyüterek açıyorum. İç harcı koyarak kapatıyorum. Dilediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Ispanaklı, peynirli, kıymalı, patatesli de yapabilirsiniz. Ve son hamurları da hazırladıktan sonra hızlı bir şekilde kapatıyorum. Büyük bir fırın tepsisine yan yana diziyorum. Evet, böreğimiz artık hazır. Hamur kesme aparatı ile böreğimizi keselim. Üzerine bir adet yumurtayı biraz süt ile çırparak her tarafına gelecek şekilde sürelim. Susam veya çörek otu serpebilirsiniz. Böreğimiz fırına girmeye hazır. 170 dereceli fanlı fırında üzeri kızarana kadar pişirmeyi bırakalım. Evet, nar gibi kızaran böreğimizi fırından çıkartalım. Ilıdıktan sonra tekrardan aynı yerlerden dilimleyerek servise hazırlayabiliriz. Evet, bir tane dilimini yakından göstermek istiyorum. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.